Birçoğumuzun hayran olduğu Yüzüklerin Efendisi romanında bence büyük çelişkiler var. Hayır kartallar değil. Kitapları 4-5 defa okumuş biri olarak benim kafamdaki soru hep şu oldu. Bu çocuğu yani Frodo'yu sevmiyorlar mı? Öldürmek mi istiyorlar? Evet, tipi falan irite edici olabilir biraz ama Gandalf, Aragorn, elfler falan sanki Frodo şairde ölsün istiyorlar gibi gelmiştir bana kitap okurken. Ya gerçekten bunu istiyorlar ya da tam oturmayan bir şeyler var. Çünkü herkesin bu kadar uğraşmasına rağmen Frodo'nun şairden çıkması mucize. Merhaba dostlarım, uzun zamandır video paylaşmıyordum. Birkaç ay önce yeni bir çocuğum oldu, onun telaşından affediniz. Dönüşü ise çok sevdiğim bir konuyla yapmak istedim, Yüzüklerin Efendisi. Kanalda arada sırada kültür sanat konuları paylaşıyoruz biliyorsunuz. Bugün de böyle eğlenceli bir konuyla başlayalım dedik. Belki birazcık Tolkien fanlarını kızdırarak, belki de biraz haddimizi aşarak. Tolkien'in büyük bir hayranıyım. Onu eleştirmek konusunda da hiçbir yetkinliğim yok. Bu videoyu biraz sohbet olarak düşünün. Şimdiden affınıza sığınırım. Ancak benim Yüzüklerin Efendisi romanında hiç kafamda oturmayan bir bölüm var. Frodo'nun şairden Ayrık Vadi'ye gidişi. Filmde değil, romanda, buna dikkat edin lütfen. Gelin anlatayım, sonra isterseniz linçlersiniz. Birinci problem Gandalf'ın yüzüğü çok geç teşhis etmesi. Yani şöyle düşünün, Gandalf bildiğim kadarıyla 3. çağ 1000 yılı civarında Orta Dünya'ya gönderilmiş bir maya. Asıl amacı da Sauron'a karşı Ortak Dünya halklarına yardımcı olmak. Hatırlayınız, Gandalf Manwë'ye Sauron'dan korktuğunu da açık açık söylüyor. Yani ana düşmanı Sauron. Peki geldiniz Orta Dünya'ya, 2000 yıl kadar dolaştınız. Bir düşmanınız var, ismi Sauron. Varlığından da haberdar oldunuz, yani geri döndüğünden. Yüzük için bir savaş verildiğini, bu yüzüğün Isildur tarafından alındığını da biliyorsunuz. Yani Elrond ve Círdan yanındalardı zaten. Ama 2000 yıl boyunca bu yüzüğün ne menen bir şey olduğu hakkında hiçbir fikriniz olmuyor. Merak dahi etmiyorsunuz. Kardeşim, bu yüzük nasıl bir şey? Bir yerde karşıma çıksa nasıl tanırım falan demiyorsunuz. Binlerce yıl bir yüzük için savaşılmış, kan gövdeyi götürmüş ama siz yanı başınızda Bilbo'nun bulduğu yüzüğü umursamıyorsunuz bile. Öyle 50-60 yıl Bilbo'da kalıyor. Bilbo görünmezlik numaraları yapıyor, yaşlanmıyor falan ama siz bir acaba bile demiyorsunuz. Bakın, acaba bile demiyorsunuz. Sonra Bilbo yüzüğü Frodo'ya bırakıyor. Bırakırken de bayağı zorlanıyor. Ne yapıyorsunuz? Ulan acaba deyip bu yüzüğü nasıl test edebilirim mi diyorsunuz? Yok. Ya ben gidip şu Gollum'u bulayım. Bu yüzüğü nereden almış diyorsunuz. Ya kardeşim yüzük yanında. Hiçbir bilgin yok mu? Hadi bilgin yok. Git araştır Gollum kovalayana kadar. Yani yüzüğü ultrasona sokmaya da gerek yok ha. Ateş atsan zaten olay bitecek. Yok olmuyor. Gandalf abimiz yüzüğü yıllarca Frodo'da bırakıyor. Gollum kovalamaya gidiyor. Sonra bir yerden aydınlanıyor. Ulan diyor, bu yüzük Isildur'daydı. Belki yüzükten bahsetmiştir deyip Minas Tirith'e gidiyor ve ateş hikayesini öğreniyor. Ya kardeşim, senin asıl meselen bu değil miydi? 2000 yıl gezmişsin Orta Dünya'da. İnsan Minas Tirith'e bir uğradığında, abi ya Sauron diye bir adam vardı, bir de yüzüğü vardı. Benim baş düşmanımdı. Kütüphaneye inip hem altılı sonuçlarına bakayım hem de şu yüzük hakkında bir bilgi var mı soruşturayım demez mi insan? Tamam hadi. Denetör seni kütüphaneye eskiden sokmadı. Saruman sana yanlış bilgi verdi falan filan. Sen de hiç düşünmedin. Oğlum bu baş düşmanımızın baş silahını bulursak nasıl bir şeydi diye. Yahu 17 yıl. Tam 17 yıl Frodo ile yüzüğü şairde bırakıp Gollum falan peşinde koşuyorsun. Abi biraz uzun değil mi ya? Hadi 2000 yıl buraya geldiğin temel görevinle ilgili hiçbir araştırma yapmadın. Yumurta kapıya dayanınca 17 yıl mı sürdü bu araştırma? Hiç oturmamıştır kafamda, açık söyleyeyim. Tamam ya, hadi affedelim 2000 küsur yılı. 17 yıl gezdin, Gollum'u öğrendin, Sauron'un yakaladığını öğrendin, Sauron'un şair ve Baggins isimlerini öğrendin. Nazgûllerin yola çıkacağını falan öğrendin. En büyük düşman, en büyük silahın peşine düşecek haliyle. Ne yaptın? 13 Nisan 3018 günü geldin Frodo'ya. Abi dedim bu tek yüzük. Frodo ne zaman ayrıldı? 23 Eylül 3018. Neymiş? Şairde biraz takılacakmış, doğum günüymüş falanmış filanmış. He tamam olur çok da gecikme dedin. Lan 5,5 ay oğlum. Bak şimdi önünde bir tane bastı bacak var. Cebinde de dünyayı yok edecek bir hidrojen bombası. Peşinde de 9 tane zebani. Ne yapıyorsun? Hadi koçum hemen güvenilir bir yere gidelim diyorsun değil mi?
Yok ya, biraz buralarda takıl, acele etme, evini falan sat, kimse bir şey anlamasın diyorsun. Oğlum atom bombası var adamın cebinde lan. Neymiş, panik içinde kaçarsa dikkat çekecekmiş. Krikalova taşınacak gibi yapacakmış. İnsanlar amacını ve gerçekten nereye gittiğini anlamayacakmış. Ya kara süvariler gelmiş. Adamı yakaladıktan sonra nereye gittiğini ne yapacaklar? Kıracaklar çırpı bacaklarını, alacaklar yüzü elinden, sen sağ ben selamet. Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun abi sen? Bilmem kaç bin yaşındasın. 2000 yıldır orta dünyadasın. Ak divandasın. Abi adam lan sen buralarda bir 5-6 ay takıl. Ölmezsen yüzüğü de hallederiz ya. Der mi bir tane hobbite? Nitekim adam bir günde falan kurtuluyor. Bir gün geç çıksa Nazgül bundan hobbit dolması yapacak. Roman başlamadan bitecek. Tamam, romanın akışı heyecan için güzel de Gandalf'ın bu rahatlığına da artık gevşeklik denir kanımca. Hadi birinci maddeye bilgisizlik dedik. Ona belki rahatlık, vurdum duymazlık falan deriz de artık bildikten sonra bile ya dedikodu çıkmasın, ya şairle hasret gider, bir de doğum gününü kutla falan filan. Bunlar artık ya gevşeklik ya da sen hobbitlerden nefret ediyorsun abi. İstiyorsun ki Nazgül bunu alsın eline top gibi oynasın. Başka açıklaması yok. Hadi tamam senin işin gücün var diyelim. Saruman'a gideceksin. Tek yüzük şehirde dururken daha önemli ne işiniz olur onu da bilmiyorum da hadi diyelim var. Abi tamam yine gariban Frodo'yu 6 ay yalnız bırakman gerekmiyor. Ya Rohan Savaşı'na 30 tane kolcu geliyor Aragorn'un yardımına. Yani şehir civarında en az 30 tane adamın var senin. Hadi Aragorn'un da çok önemli işi var. Adam kral. Abi bu 30 adam ne yapıyor? Dünyanın varlık yokluk meselesi lan. Yatalak mı bu adamlar? O bölgede dolaşıyorlar. Hatta Stanford civarında Nazgüllerle savaşıp dağılmışlar. Ama işte oradalar. Göndersene bir iki tanesini şaira. Oğlum şurada 2-3 tane hobbit var. Bunları Nazgüller çerez niyetine yerler. Şunların bir elinden tutun desene. 6 ay adamı yalnız bırakıyorsun. Desek ki şaira girmiyorlar. Elfler, cüceler falan patır kütür giriyor şaira. Dünyanın en büyük meselesi için birkaç tane insan mı girmiyor? Hadi onu da yapmadın. Şairden ayrık vadiye kadar yardım et bari. Aragorn yani lideriniz tek başına 9 tane Nazgül'le savaşıyor lan. Ne olmuş olabilir ki? Mordor'da gözaltına mı alındılar yani? Daha önemli hangi işleri olabilir? Gerçekten soruyorum. Sauron'un kayıp yüzüğü şairde. Düşman Baggins ve şair ismini almış. Nazgûl'ler harekete geçmiş. Frodo'nun Rivendell'e ulaşması gerekiyor. Böyle bir anda Kuzey Kolcularının öncelik listesinde bundan daha önemli ne olabilir? Ama olmuyor işte. Çünkü Frodo'nun şehirde yalnız, daha savunmasız bir yolculuk yapması ve Ayrık Vadi yolunda Aragorn'un hikayeye daha iyi giriş yapabilmesi için onların orada o an olmamaları gerekiyor. Romanın güzelliği açısından anlayabiliyorum ama bu soruları sormadan da edemiyorum. Tamam diyelim kolcular da gelemedi, çok önemli işleri vardı. Adamlar Nazgüllerden dayak yedi, hepsi 6 ay yatalak kaldı diyelim. Frodo, Sam ve Pippin yolda elflere rastlıyorlar. Öyle alalade elflere de değil ha. Gildor isimli Noldor elfi ve kabilesine. Tamam, Gildor tek yüzüğü bilmiyor. Ama Frodo'yu, Gandalf'ın gelemediğini, kara süvarilerin Frodo'nun peşinde olduğunu biliyor. Gandalf'ın gelmemesinin çok kötü olduğunu, hemen Ayrık Vadi'ye gitmesi gerektiğini falan söyleyip Frodo'ya akıl veriyor. Tabi sadece akıl vermiyor. Ne veriyor başka? Yemek. Sonra da gidiyor. Yemek ve akıl. Gandalf yok. 3 tane hobbitin peşinde. Orta dünyanın en şerefsiz mahlukları var. Tamam. Hadi çok önemli bir mesele olduğunu fark etmedin de hayrına bari insan yanına alır. Kara süvariler elfleri gördüğü anda kayboluyor zaten. Hadi sen yanına alamadın. Yanından 3 kişiye şu arkadaşı alın, Ayrık Vadi'ye götürün sevabına. Bir sonraki kafileyle gelirsiniz der. Hobbitler bir uyanıyor. Elfler yemek bırakıp tüymüş. Yahu buna orta dünyada ne denir bilmiyorum ama bizim Çorum'da bile en hafif tabiriyle delikanlık değil denir. Ya alıp Ayrık Vadi'ye götürmediniz. Bari alın biriye bırakın lan. Gandalf diyoruz. Kara süvariler diyoruz. Abi şu 3 zavallıyı yanımıza mı alsaydık? Ya yemek verdik ki oğlum. Akıl da verdik. Tamam karışmayalım olaylara. Bu mudur yani? Elflik bu mudur? Bizimkileri Gandalf bıraktı gitti. Kolcular tınlamadı bile. Elfler de akıl verip gönderdi. Bizim 3 Toroman kaldı yine yapayalnız. 9 tane kara süvariyle. Roman heyecanlı olur tabii. Evet, şimdi 4 tane madde konuştuk. Neydi bunlar? Gandalf abimiz baştan konuya oldukça yabancı. Öğrendikten sonra da Frodo'yu fazla sallamayıp Altay şairde bıraktı.
Kolcular Frodo'yla hiç ilgilenmiyor. Yüzük falan umurlarında değil. Elfler de aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın deyip Frodo'yu sepetledi. Şimdi gelelim 5. maddeye. Şimdi benim de aralarında bulunduğum Tolkien severler haklı bir itirazda bulunabilir. Çünkü meşhur yüzüğü kartallar neden götürmedi sorusunun önemli bir cevabı var. Gizlilik. Yani yüzük kardeşliği için gizlilik önemliydi. Bizim 4 maddeye de mantıklı gibi duruyor. Ama bir dakika ya. Kimden gizleniyoruz? Şairden hemen ayrılmıyoruz. Niye? Milletin dikkatini çekmeyeyim, Begendi satıp Krikallov'a taşınıyor diyelim diye. Kalabalıkta hareket etmiyoruz. Niye? Yine dikkat çekmeyelim diye. Abi kimin dikkatini çekmiyoruz? Çiftçi tırtılın mı? Nazgüller adını biliyor. Nerede yaşadığını biliyor. Ki nitekim bir gün ile kurtarmışsın. Yani Nazgül geldiğinde senin evini bulduğunda "Ha taşınıyor musunuz abi? Biz de siz Ayrık Vadi'ye gidiyorsunuz sanmıştık. Kusura bakmayın." diyecek diye mi? Yani Nazgül beni bulduktan sonra komşu beni kaçıyorken öldü sansa ne olur? Taşınırken öldü sansa ne olur ya? Hatta taşınma organizasyonu seni arayan birinin çok daha çabuk dikkatini çekmeni sağlar. 6 ay bekleyeyim, evi satayım, taşınıyormuş gibi yapayım falan filan. Neden abi? Frodo'nun önlemi, planı bu mu? Hadi onu geçtim. Gandalf'ın planı bu mu? Bence bu ya bu yolculuk nasıl daha heyecanlı olur için yapılmış bir plan ya da hakikaten Gandalf bu hobbitlere çok gıcık. Evet tamam bende yüzük var kaçıyorum diye bas bas bağırma da bir gece vakti tüy git işte abicim. Hatta en baştan atlayın Gandalf'la ata basıp gidin Ayrık Vadi işte. 3-5 tane de kolcu alın yoldan konu kapandı. Ama şunu da söylemek lazım. Böyle olsaydı bu roman bu kadar güzel olmazdı tabi. Frodo'nun Nazgüllerle yaşadığı gerilim, Aragorn'un karizmatik yolculuğu falan olmazdı. Orası ayrı. Ama insan sormadan da edemiyor ne kadar mantıklı diye. Şimdi bütün bunları yan yana koyunca benim gördüğüm tablo şu. Yüzüklerin Efendisi'nin şairden Ayrık Vadi'ye kadar olan bölümü okkur olarak müthiş çalışıyor. Kara süvariler çok korkutucu, Frodo savunmasız, hobbitler sürekli bir adım farkla kurtuluyor, yolculukta gerçekten gerilim var. Ama dünya mantığı açısından baktığımızda aynı bölüm ciddi şekilde zorlanıyor. Evet Tolkien çok büyük bir yazar, kurduğu dünya müthiş, bu kadar detayı ve hayal gücünü bir insanın kurgulaması onun büyük bir dahi olduğunu gösteriyor. Ancak Yüzüklerin Efendisi'nin giriş kurgusunda özellikle şairden Ayrık Vadi'ye gidiş bölümünde bana göre biraz zorlanma var. Belki Hobbit'i çıraklık eseri bu bölümde kalfalık eseri diye yorumlayabiliriz. Yani kartallar falan meselesinden çok bu Frodo'nun Ayrık Vadi yolculuğu benim hep kafamı kurcalamıştır. Paylaşmadan da edemedim. Elbette Tolkien'i küçümsemek gibi bir niyetim yok. Bunlar bir okur olarak yıllardır kafama takılan sorular. Tamamen şahsi yorumlarım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gandalf gerçekten Frodo'yu gereksiz bir riskin içinde mi bıraktı? Dunedain ve elfler daha fazla rol almalı mıydı? Yoksa bütün bunlar Tolkien'in bilinçli olarak kurduğu kader ve gizlilik üzerine çalışan bir yapı mı? Yorumlarda tartışalım. Eğer bu tarz Yüzüklerin Efendisi mantık hataları serisi hoşunuza giderse ikinci bölümde başka bir tartışmalı konuya geçebiliriz. Benim için Yüzüklerin Efendisi hala fantastik edebiyatın zirvesi. Ama bazen en sevdiğimiz eserleri daha ilginç yapan şey kusursuz olmaları değil, üzerine saatlerce tartışabilecek kadar büyük ve canlı olmalarıdır. Görüşmek üzere.